Bir grup arkadaş, yüzmek için bir yattan atladıktan sonra, merdiveni indirmeyi unuttuklarını ve açık suda mahsur kaldıklarını fark ederler. Hayatta kalıp tekrar yukarı tırmanabilecekler mi? Amy'ye kocası James ve küçük kızları Sarah, Mexico City'ye giderler. Zack'in 30. doğum gününü Dan'in yeni yatında kutlamak için. Yolda, bir motosikletle Zach ve Lauren tarafından geçilirler. Tüm şirket, yatın park edildiği bir yat kulübüne gelir. Amy'ye arkadaşları arasında can yeleği giyen ve acele etmeden yatın yanına yaklaşan tek kişidir. Amy'nin babası birlikte yelken açarken boğulduktan sonra hidrofobi geliştirir. Amy'ye kocasının desteğiyle kendini yener ve güverteye çıkar. Arkadaşlar yatın etrafına bakarlar ve kabinde bir sonraki kız arkadaşı Michelle'in kollarında Dan'i bulurlar. Grup yelkenleri indirir ve yola koyulur. Zach ve Lauren, Dan'e böyle bir tekne için nasıl para kazanabileceğini sorarlar, ancak Dan kahkaha atar ve cevap vermekten kaçınır. Amy'ye ve James, kızlarını yatağına yatırır ve uyandığında duyması için kamerasına bir telsiz bırakır. Parti tüm hızıyla devam ediyor, arkadaşlar içiyor, dans ediyor ve eğleniyor. Michelle, güneşten ısınan şirkete yüzme teklif eder. Mutlulukla kabul ederler ve suya dalarlar. Amy'ye Dan ile teknede kalır ve bebek Sarah'ı kontrol etmek için kameraya giderler. Eski sevgilisine kendisinin de çocuk istediğini itiraf eder ve geçmişte böyle bir pislik olduğu için pişmanlık duyar. Amy'ye kocasıyla mutludur, bu yüzden garip sohbeti kısaltır ve Dan'e güverteye dönmesini önerir. Denizin dibinden bir deniz kabuğu çıkarır ve onu Lauren'a verir. Michelle, Vames'te flört eder. Amy'ye Dan ile güvertede yürür ve fobisinden nefret ettiğini ve bunun Sarah'a geçmesinden korktuğunu itiraf eder. Şımartıcı bir krizde Amy'yi kollarına alır ve histerik çığlıklarını dinlemeden onunla birlikte suya atlar. Paniklemeye başlar ve babasının öldüğü günden geriye dönüşler gözlerinin önünden geçer. Arkadaşlar onu kendine getirmeye çalışıyor ama sesleri ona uzaktan geliyormuş gibi geliyor. Aniden herkes, Dan'in suya atlamadan önce merdiveni indirmediğini fark eder. Teknede sadece küçük Sarah kalmıştır ve etraflarında uçsuz bucaksız bir deniz vardır. James, karısını yatıştırmak için Amy'ye bir ninni mırıldanır. Grubun geri kalanı tekneye geri dönmeye çalışır. Yanları çok yüksek olduğu için başarısız oluyorlar. Michelle paniğe kapılmaya başlar. Yorgun ve üşümüş, çaresizce şişme Yunus'a tutunur. Dan, tekneye tırmanmak için kullanabilmesi için ondan Yunus'u ödünç almasını ister. Oyuncak Yunus çok kaygan olduğundan ve Dan'in ağırlığı altında hızla söndüğünden, bu girişimlerde başarısız olur. Adamlar dalgalanan bir bayrak fark ederler ve Dan onu tutmaya çalışır. Bunu 3. denemesinde yapmayı başarır, ancak bayrak kararsızdır ve onu tutmaz. Amy'nin aklı başına gelir ve herkes bundan sonra ne yapacağını düşünmek için derin bir nefes alır. Michelle yine histeriktir, altlarında bir köpek balığının yüzdüğünü düşünür. Dan su altına dalar ama hiçbir şey bulamaz. Buna rağmen, avcıların ortaya çıkmasının an meselesi olduğunun farkındalar. Herkes Dan'e saldırmaya ve olanlar için onu suçlamaya başlar. Her şeyi batırdığını anlıyor ama bu durumdan bir çıkış yolu bulamıyor. Amy'ye ağlayarak bir çıkış yolu bulmaları gerektiğini çünkü Sarah yukarıda yalnız kaldığını söyler. Michelle aklını kaybetmeye devam ediyor. Yorgunluktan boğulmaya başlar ve can yeleğini Amy'den almaya çalışır. Onu Amy'den uzaklaştırırlar ve Amy'ye sinir krizi geçirmeye başlar. Lauren, Michelle'yi sakinleştirmek için onu sırtına koyar ve yüksek sesle bir dua okur. Grup, kavurucu güneşte biraz daha zaman geçirir. Enerjileri tükenir ve susarlar. Aniden, teknenin yakınında bir yerde bir cep telefonunun çaldığını duyarlar. Ses, Zach'in sallanan ceketinden geliyor. Dan ceketi aşağı atmayı başarır ve Zach aramaya cevap verir, ancak telefon sırılsıklam olduğu için herhangi bir şey iletecek zamanları yoktur. Tamamen perişan halde olan Michelle, telefonu Zach'in elinden kapar ve telefon suya düşerek onları yeniden bağlanma fırsatından mahrum eder. Dan yeni bir kurtarma fikri önerir, tüm eşyalarını çıkarıyor ve gemiye atmak için onlardan bir ip yapıyor. Bu noktada, çocuklar yanlarından hızla geçen bir tekne fark ederler. Arkadaşlar umutsuzca yolculara işaret vermeye çalışırlar, ancak adamlar durumu anlamazlar.
ve yanlarından geçerken el sallayarak karşılık verirler. Dan'in planına geri dönmek zorundalar. Zack'in ceketinde buldukları bıçağı kullanarak kıyafetleri parçalara ayırırlar ve bunlardan bir ip örerler. James, Dan'e tekneye aşağıdan ulaşmanın mümkün olup olmadığını sorar ama o bilmiyor. Bu yüzden tekneyi kendisi kontrol eder ve arkadaşlarından bıçağı alarak suyun altına dalar. Bu sırada grup, gemiye ev yapımı bir ip atmayı başarır ve şimdi Zack onu tırmanmak için kullanmaya çalışır. Bu girişimde sonuçsuz kalır, ip kopar ve Zack tekrar suya düşer. James ayrıca başarısızlığın peşini bırakmaz. Başka bir dalış sırasında yanlışlıkla bıçağı kaybeder. Batan bıçağı kurtarmak için çok derine yüzer ve tırmanışı sırasında teknenin dibine çarpar. James yüzerek dışarı çıkar ve Lauren onu inceler. Kulağından akan kan, kafa travması geçirdiğini ve hemen bir doktora görünmesi gerektiğini ortaya koyuyor. O Zack için bardağı taşıran son damla olur ve daha sert kurtarma yöntemlerine başvurmaya karar verir. Vames'ten bir bıçak alır ve onu yukarı çıkmak için kullanmak üzere teknenin yan tarafına yumruk atmaya başlar. Dan histerik bir şekilde arkadaşına koşar ve tekneye zarar vermesini istemediği için onu durdurmaya çalışır. Münakaşa sırasında Dan yanlışlıkla Zack'i midesinden bıçakladı. Durum tamamen kontrolden çıkar. Radyodan, zaten uyanık olan ve ailesini ortalıkta görmeyen Sarah'nın histerik ağlaması geliyor. Ağır yara ve tıbbi müdahale eksikliği nedeniyle Zack yavaş ve acı verici bir şekilde ölür. Michelle gruptan uzaklaşır ve sonunda yorgunluktan gücünü kaybederek yere düşer. Dan onu kurtarmaya çalışır ama çok geç olduğunu anlar. Homurdanan ve nefes nefese kalan Zack şaka yapmaya çalışır. 5 yıl önceki gezilerini hatırlıyor ve Dan'in bu kez bir kamera getirmiş olmasını diliyor. Son anısı Lauren'a ait, birbirlerini son gördüklerinde onun ne kadar güzel olduğunu hatırlıyor. Bu sözlerden sonra Zack sustu ve vücudu Lauren'ın kollarına doğru gevşedi. Bu sefer Vames'in sinirleri yıpranıyor. Dan'e saldırır ve onu tekneye arkadaşlarının hayatından daha çok değer vermekle suçlar. Ame'ye kocasını sakinleştirmeye çalışır, ancak karısının eski sevgilisini savunmasına daha da sinirlenir. Vames'in ani hareketleri kusmaya başlamasına neden olur. Ana, arkadaşlarına yat ve mali durumu hakkında onlara yalan söylediğini itiraf eder. Dan'in yatı ayakçı olarak çalıştığı patronundan keyfi olarak ödünç aldığı ortaya çıktı. Michelle gibi güzel kızları cezbetmek için teknenin sahibiymiş gibi davrandı. Yıllar boyunca hiçbir şey başaramadığını anlamamaları için eski arkadaşlarına lüks hayatı hakkında böbürlenmek istiyordu. Bu yüzden yatında bıçak çentiklerinin kalmasını istemiyordu, şimdi en iyi arkadaşı öldü. Yaptığı şeyin farkına varandan ağlamaya başlar. Lauren, Zack'e aşık olduğunu itiraf eder ama ona asla söylemez. Ame'ye arkadaşını cesedini bırakması için ikna eder. Açık denizde birkaç saat daha geçer. Yorgun, herkes su üzerinde dengesini koruyor ve hayatlarından anları hatırlıyor. Vames'in durumu kötüleşir ve bağırmaya başlar. Hareketsizliğe dayanamayan Lauren, kıyıya çıkıp yardım çağırmayı umarak arkadaşlarıyla vedalaşır ve yüzerek uzaklaşır. Küçük Sara ağlamaya devam ediyor. Ame'ye telsizden ona bağırmaya çalışır ama bebek sakinleşmez. Zack'in gemiye bıçakla çıkma fikrini hatırlıyor ve onu bulmak için suya dalmak üzere. Dan onu durdurur ve bir şekilde yoldaşlarına bunu telafi etmek için su altına girer. Karanlık oluyor. Ame'ye James ile suda yalnız kalır. Periyodik olarak bayılır ve sevgilisine yorgun olduğunu ve başının ağrıdığını söyler. Yağmur yağmaya başlar ve James sessizce ölür. Ame'ye sevgilisini kaybetmenin acısıyla çılgına dönerek çığlık atıyor. Dan onun ağladığını duyar ama onları kurtarmak için bıçağı bulmak üzere suya dalmaya devam eder. Gece çöker. Sonunda kocasının ölümünü kabul eden Ame'ye cesedini serbest bırakır. Vedalaşırken yatmadan önce kızına birlikte söyledikleri ninniyi mırıldanıyor. Dan acı içinde çığlık atarak sudan çıkar. Kolu sıkışık ve Ame'ye tekneye yüzmesine yardımcı olmak için yeleğini onunla paylaşıyor. Bu sırada fırtına şiddetlenir ve bu tür koşullarda hayatta kalma şansı inanılmaz derecede zayıflar. Kendini çaresiz hisseden Dan, tüm gücüyle gözlüklerini teknenin kıç tarafına çarpar. Gözlük kırılır ve geriye kalan tek şey elini acıtan camdır.
İşte o zaman camı kendini kurtarmak için nasıl kullanacağına dair bir fikir edinir. Dan camı tahta ile katlanır geçit arasındaki boşluğa itiyor ve eliyle tutuyor. Dan'in elini bir basamak olarak kullanarak tekneye tırmanmaya çalışan Amy'ye seslenir. Tahtayı tutmaya çalışır ama şiddetli yağmur elinin kaymasına neden olur ve o suya düşer. Dan ondan pes etmemesini ve tekrar denemesini ister. Omuzlarına biner ve tekrar tırmanmaya çalışır. Nel keskin cam parçasını tutmaya çabalıyor ve Amy'ye onun koluna her bastığında acı içinde çığlıklar atıyor. Amy'nin eli yine kayar ve düşer. Kalan tüm gücünü toplayarak başka bir girişimde bulunur ve sonunda yana tutunmayı ve güverteye çıkmayı başarır. Duygudan bunalan Dan, kahkahalar atıyor ve sevinç çığlıkları atıyor. Amy'ye iskeleyi indirir ve hemen kabine, hıçkıran kızının yanına koşar. Dan iskeleye tutunur ama durur. Bir seçimle karşı karşıyadır, arkadaşını takip edip kendini kurtarmak ya da kendi hatası nedeniyle arkadaşlarının başına gelenler için cezayı kabul etmek. Amy'ye sarayı kucağına alarak küçük kızı yatıştırır ve yaşadıkları kabus bittiği için sevinerek yanına uzanır. Dakikalar sonra, Dan'in gemiye hiç gelmediğini fark eder. Güverteye çıkar ve suda tek başına sallanan bir can yeleği görür. Uzakta Amy'ye, Dan'in hareketsiz silüetini fark eder. Başarısız bir şekilde bağırmaya ve can yeleğini ona vermeye çalışır. Suçluluğunun Dan'in kendini boğmaya karar vermesine neden olduğunu fark eder. Amy'ye, o çocukken babasının gözleri önünde boğulmasını aynı şekilde hatırlıyor. Amy'ye, başka bir trajediyi önlemek için fobisinin üstesinden gelir ve Dan'in peşinden yüzer. Yere düşer ama Amy'ye onu almaya çalışır. Yaşananların kareleri, geçmişinde yaşananlarla iç içedir. O zamanlar küçük Amy'ye de babasını kurtarmaya çalışıyordu. Sabah oldu. Bir balıkçı teknesi yata yaklaşır. Balıkçı boş geminin etrafında yüzerek yolculara bağırmaya çalışır. Cevap gelmeyince balıkçı teknesi yelken açar. Sara kabinde uyanır ve ağlamaya başlar. Hikayenin sonunda Amy'yi güvertede durmuş uzaklara bakarken görüyoruz. Kurtarmayı başardığı bilinçsizce ayaklarının dibinde yatıyor. Balıkçı teknesi artık görünmüyor. Uzaktan sadece motor sesleri duyulabilir. Ama hayatta kaldı ve artık evine dönebilir.